Herkese Dinazor Vadisi Eyalet Parkı'ndan selamlar. Burası Teksas'ın en popüler eyalet parklarından bir tanesi. Çünkü 13 milyon yıl önce yaşamış olan dinozorların ayak izlerinin bulunduğu bir bölgedeyiz. Şu haritada size nerede ayak izlerinin olduğunu açıkça gösteriyorlar. Burada 2 tane dinozorun ayak izlerinin olduğunu söyleniyor. Ve aynı zamanda fosilleri de burada bulunmuş. Bundan fosiller New York Eyalet Müzesi'nde, Doğa Tarihi Müzesi'nde sergileniyor. O müzenin de ayrıca videosunu çekmiştim. İzlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Ayak izlerini gördüğümüz dinozorlardan bir tanesi şu Acrocanthosaurus diye geçiyor. Üçgen böyle ayak izleri genelde vardı. Diğeri de şu Sauroposeidon diye geçen kaç tondu? Yaklaşık 40 tonluk 44. bir 44 tonluk bir dinozor ayak izlerini bulduk. Videoyu çok beğeneceksiniz. Şimdi koskocaman bir ayak izinin olduğu yere geldim. Şöyle göstereyim. Görebilecek misiniz bilmiyorum ama tam burada. Yani bunun içine benim girmem pek mümkün değil. Çünkü paçalarımı çekmem lazım. Ama wow! Şuraya bakar mısınız? Şurada bir tırnak izi. Şurada bir tane daha tırnak izi. Oh my gosh. Gerçekten inanılmaz bir tecrübe yaşıyoruz şu anda. Wow. Yani 13 milyon yıllık bir ayak izinin içerisinde durmak gerçekten büyüleyici. Harika. Yürüyüşe devam ediyoruz. Videodan çıkmayın. Herkese Dallas'tan, Teksas'tan selamlar. Sizi bugün öyle güzel bir yere getirdik ki daha önce, milyonlar yıl önce dinozorların yürüdüğü ve ayak izlerinin olduğu bir doğal yaşam alanına getirdik sizi. Burası Teksas eyaletine bağlı bir doğa koruma alanı diye geçiyor. Ve harika bir yer. Şu ana kadar birkaç iz gördük. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle dere yatağında birçok dinozor izi var. Onları sizlerle paylaşacağız. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve abone olmadıysanız abone olmayı kesinlikle unutmayın lütfen. Hadi videoya başlayalım. Şimdi dere kenarındayız. Çok büyük bir alan. Bundan dolayı ilk bölgeden başladık. Hadi devam edelim. Şöyle göstereyim. Burada yüzmek için güzel yerler var. Çocuklar için böyle havuz gibi oluşmuş. Çıplak ayakla yürüyoruz. Var mı buralarda iz? Yani suyun içinde olması gerekmiyor. Yani şu tarz şeyler bile ayak izi olarak değerlendiriliyor aslında. Şu bir ayak izi, gördüğünüz üzere böyle tırnak izini görebiliyorsunuz. Şu derin olanlar da ayak izleri. Ama bu oldukça net bir şekilde belli oluyor. İlk ayak izini görmüş olduk. Çok net bir şekilde. Şöyle geri gidip ben onun bir fotoğrafını çekmek istiyorum. Şurası bayağı kalabalık ve etrafı çevrilmiş bir bölge var orada. Oraya devam ediyoruz. Burası yazın yüzmek için oldukça güzel.
bir seçenek olacak bizim için çünkü serin, çok soğuk bir suyu var doğal olarak. Orada bak etrafını çevirmişler Eda. Çalıların arasından ormanlıktan devam ediyoruz. Rehber anlatıyor. Evet, geldik. Like a little raptor as well. So the dinosaur right here, unfortunately, is neither of those species. However, the dinosaur that did leave these tracks right here that look like this in the park is a species called Acrocanthosaurus. There's a G in there silently somewhere. Now, Acrocanthosaurus is very similar to the more common T-Rex, with only 3 differences. The first one is their age. Now, these Acrocanthosaurus tracks that you'll see in the park are older than the T-Rex by 30 to 50 million years. Wow. Making these dinosaur tracks that y'all are staring at today about 113 million years old. Buradaki izler 30 ve 50 milyon eskiymiş. Birazdan yaklaşacağız. Asıl izler burada. 35 feet long and can weigh up to 7 tons. Pretty big dinosaur. T-Rex was a little bit bigger, 8 or 9 tons. Now, 15 feet tall. I just put that in perspective with my track pointer. The little white ball at the top of my track pointer here. If an Acrocanthosaurus dinosaur was standing on the same rock level that we're on right now, you're looking at a dinosaur that's going to be up there. Wow. Yüksekliği şu That's a kadar. pretty big dinosaur, right? Evet. Pretty tall little guy. Now, Acrocanthosaurus and the T-Rex are different for the last reason. How many of y'all are familiar with the dinosaur called Spinosaurus? Spinosaurus. Has that long crocodile snout and that big fin or sail down in the middle of its back, right? Evet. Spinosaurus has that spine. Acrocanthosaurus does as well. But for our dinosaur, that spine isn't as tall. It goes from its head all the way down to its tail. What we know of right now, T-Rex didn't have anything like that. Now, other than those 3 things, they're similar in pretty much every other way. But Acrocanthosaurus is not the only dinosaur that we have tracks up here in the park. There is another that makes Acrocanthosaurus look extremely small. Y'all think it's easy to make a 15-foot tall, 7-ton carnivore be considered small? It's pretty hard, right? This next dinosaur does it pretty easily. Now, this next dinosaur I'm going to highlight is pretty special to us for a couple of reasons. One, as an adult, it is one of the tallest dinosaurs to ever walk around on the earth. It's not the tallest, but it's like in the top 5, still pretty good. Right? The second reason, without this next dinosaur, you may not have visited Dinosaur Valley State Park today, because the park may have never existed. We'll get to that here just a little bit more later on as well, but I'm going to highlight 5 tracks for y'all in this track site. These are Şimdi not 5 tanesini gösterecek. adult-sized tracks. The juveniles. Ve bunlar We bebek have adult-sized tracks for this dinosaur at the ball dinozorların side, for example. izleriymiş. Bir tanesi We're going hemen to take a şurada. look at a back foot right Birinciyi here. gösteriyor. Another back foot right here. Arka ayak, A front foot ön here. ayak. And then 2 more back feet here. 2 tane de arka ayak And orada. here. Now those tracks, even as juveniles, belong to a dinosaur called Sauroposeidon. Sauroposeidon is very similar to Dinozoruna Bronto, aitmiş. our dinosaur model the entrance to the park. A 4-legged, long-necked herbivore. But, as an adult, Sauroposeidon is one of the tallest, standing over 60 feet tall. If this dinosaur were to lay on the ground and stretch its neck all the way out one way, and its tail all the way out the other, Wow. it'd be about 115 feet long. And it would weigh up to 44 tons. Cheers.
That's a big dinosaur. 44 ton. Acrocanthosaurus is pretty small now, right? Now I can't put 60 feet with my track pointer into perspective, but I can with this cliffside behind me. On the top side of this cliff was a hiking trail called Limestone Ledge. Hiking that trail today helps take you to the top of the scenic overlook all the way up there. And Sora Poseidon, an adult, was here today standing where these tracks are at. That adult Sora Poseidon can look over those trees and see you hiking down Limestone Ledge on the top side of that cliff. That's a pretty tall dinosaur. Yep. Now, here at Dinosaur Valley, we also like to brag about our dinosaur tracks. Not only are both of these species 113 million years old, but we consider our tracks to be 113. world class. 113 milyon. We think we have the best, as we should, right? Yep. Now I'm going to highlight two tracks in here that really showcase the status of world class that we look for in our dinosaur tracks. We look for the detail. Now, something I like to do in these track talks, 113 million years to present day in about 15-16 minutes. A lot of time for you to cover, right? But I'm going to ask y'all questions, put y'all in scenarios, and see what you would do had you discovered these tracks for yourself. So we're going to go all the way back to when these dinosaurs actually walked around in this area. And if you were sitting and standing right where you are today, do you think that you would still be in a riverbed like you are right now? No, you're absolutely right. Öldürürlerdi seni. These rocks, cliffs, and hills didn't exist either. Off this direction, towards the city of Glen Rose, we had one of the largest bodies of water that we still have on the earth today. It was water, but it wasn't fresh water. What type of environment do you think these dinosaurs walked around in back then? Salt water. I like to say that you're sitting and standing on 113 million year old Tuzlu su ve yukarıya kadar suyla kaplıymış. Maybe not your first choice. This was not the nice sands and the clear water we see on the coast today. This was a muddy, swampy, and marshy environment. How many of y'all have ever stepped in the mud, sank down, and the mud sucked your shoe off your foot? It's a pretty fun time, right? There's probably a brief moment of panic, but other than that, it's not too bad, right? Yep. Brief doesn't like brief, right? Now, our dinosaurs walked around in that similar type of mud as well. Soupy mud, real cakey mud, but ultimately, that mud holds its shape extremely well. Here we go. Detailed imprints because that mud held its shape. Now, these dinosaurs didn't walk right on the edge of this coastline. They walked farther up. So the normal waves coming in and out didn't necessarily reach the tracks every single day. In order for the tracks to get buried, we had to have a storm surge. A hurricane or thunderstorm pushing that water farther up the coastline and shoreline, ultimately kicking up layers of less dense sediment and mud, filling in these imprints and burying them over time. There's a lot of organic materials. We see a lot of fossils in these rocks as well as a result. But ultimately, over millions and millions of years, the weight from those layers compacted down and hardened into limestone rock, which you see today. Over the course of more millions and millions of years, when uplift occurred, creating a lot of the mountains, the cliffs, the hills, and the valleys that we see today, it allowed for our beloved Paluxy River to fill in this valley. And over time, it started to break away the top surface rock layers and expose and uncover what was buried underneath. 113 million years, all the way to 1908. That's a big time jump. Yep. We'll push on a scenario. 1908, a major flood comes through this area of the river itself, scraping away a lot of limestone rock, and starts to uncover a lot of dinosaur tracks, not only in this section of the river, but also the creeks that flow in and out of the river from here to Glen Rose. Does that mean in 1909, you're walking around in one of those creek beds near the city, and while doing so, you discover something that looks like this. Maybe it's a turkey trap. That's a pretty big turkey, right? You found a dinosaur trap. A species called Acrocanthosaurus. And at this point in time, you're the first person in north central Texas to discover that this species walked around in what is now north central Texas. Being the first person in this area to discover this dinosaur species
what would you have done with your first discovery of the Acrocanthosaurus dinosaur in Texas? Böyle bir iz bulsaydınız ne yapardınız diyor. Report it, get credit. Absolutely, yes, Evet. as well. Smart kids, akıllı çocuklar. Hemen rapor Make a lot of ederdim money diyor. off of it. Absolutely, right? Their own money. Para yapardım diyor. No, that's all right. If you remember, you got another one? Go for it. You try to hunt the dinosaur? There you go. You never know. Got one? Evet. I'd like record it and then like ask like instead of like them like coming to like say like okay give me the money for like Make money off of them, right? How many of y'all would name the dinosaur after yourself? Tipik Amerikan mantığı, her şeyden para yap. Aynen. Evet. Amerikalılar o kadar para göz ki. Her şeyden para yapmaları lazım. Birazdan Çocuklardan size ayak izlerini daha yakından göstereceğim. Şu ana kadar izlediğiniz şeylerin hepsini altyazılı olarak Türkçe'ye çevireceğim bu arada. Çok iyi bilgiler veriyor yalnız. Devam edelim. Dig it out. I may break some of y'all's hearts, but I have to tell you all the truth. Where the track sign sits, and those holes on that side of the track site, those are where tracks used to be. Those are the very excavation sites where they were digging dinosaur tracks out of this riverbed well before this was a Texas state park. Those large holes are excavation sites. Derin çukurlar Now, if you're kazı going to dig a dinosaur bölgeleriymiş. track out of this riverbed, how many chances do you get to do it correctly? You get one shot. If you mess it up, That's it. gone. Gone. 113 Yani eğer years, just like that. İlk So, kazıda when they were bulamıyorsan digging that's it. tracks out right over there, they followed three Tek safety şansın var measures. diyor. So if we are going to dig out this front foot for sauropodsidon the same way they did back then, the first thing we're going to do is we're going to dig out a 2-foot perimeter around this dinosaur track itself. The more rock you take out around it, the less chance of the track cracking in half. If it breaks, you're not going to make any money. Second thing you're going to do, you're going to older than the T-Rex. Ayak izlerine daha yakın bir noktadayız. Hemen sizlerle paylaşayım. Hemen şurada bir tane var. Şimdi biraz terste kaldık ama yani şurada hemen parmağımın ucunda şu adamın gösterdiği arka ayak ve de şu arka ayak, şu gösterdiği ön ayak izi. As an adult, sauropodsidon is one of the tallest to ever walk around. Doing so at over Bunlar 60 bebek ayak izleri, evet. weighing over the 44 tons. It's a large herbivore, one of those long neck herbivores. So our dinosaur models at the entrance of the park, Bütün bu Rex, our T-Rex, nehir etrafında yürüyüp izleri bulabilirsiniz ya da bulmaya çalışabilirsiniz. these dinosaurs are over Burada uçanlar da akbabalar. Kanatlarını eagle de olabilir ama sanırım akbabalar. Kanatlarının uçları beyaz. Unfortunately, the top surface where y'all walk around is not tracks. They're 2 feet down at the same level that these guys are at. So if we were to peel away this entire Şimdi bu videoyu ikiye ayırmak istiyorum çünkü az önceki rehber oldukça ayrıntılı bilgiler verdi. Eğer izlemek isterseniz onun alt yazısıyla beraber farklı bir videoda yayınlayacağım. Evet. Altyapısı. Buranın altyapısı değil, buranın altında da varmış aslında. Bunun altında da mı var? Dolu Yani diyor. bu bölge doluymuş ama işte zamanla doğal olarak su ve sel oldukça doğal olarak erozyona uğrayıp ortaya çıkmasını istiyorlarmış. Ondan dolayı kazmıyorlar. Şurada bir yerde bir Soronopus mu dedi? Hatırlamıyorum ama burada bir dinozor iskeletini bulmuşlar. Fosilini bulmuşlar. O da New York Eyalet Müzesi'nde yayınlanıyormuş, sergileniyormuş. Buradaki bulunan fosil sayesinde bu parkı açmışlar. Çünkü gerçekten çok önemli bir fosil olduğuna inanıyorlarmış. Çok güzel bir yer ama ya, değil mi? It's nice, yeah.
Şimdi yine nehrin diğer ucuna geldik. Biraz daha ileride farklı ayak izlerinin olduğu bir bölge var. Oraya geçmeye çalışıyoruz. Şimdi burası aynı zamanda çok güzel, büyük bir hiking arazisi. Burası Teksas Eyalet Parkı olarak geçiyor. Eyalet parklarından bir tanesi. Hiking yapabileceğiniz yaklaşık 60 tane park var böyle. Şu ana kadar gördüğünüz en güzeli bu. Daha önce izlemediyseniz keçi adamı aradığımız bir eyalet parkı vardı. O videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi karşıya geçeceğiz ve ben ayakkabıyla geldiğim için ayakkabılarımı çıkardım. Elimde taşıyacağım. Hadi hep beraber geçelim. İlerideki ayak izlerini aramaya devam edeceğiz. Şöyle göstereyim. Harika bir manzara. Buz gibi su. It's alright. Yeah, you can survive. Trust me. It's slippery though. Çok güzel ya. Şimdi ayakkabıyı şimdi koskocaman bir ayak izinin olduğu yere geldim. Şöyle göstereyim. Görebilecek misiniz bilmiyorum ama tam burada. Yani bunun içine benim girmem pek mümkün değil. Çünkü paçalarımı çekmem lazım. Ama wow! Şuraya bakar mısınız? Şurada bir tırnak izi. Şurada bir tane daha tırnak izi. Oh my gosh. Gerçekten inanılmaz bir tecrübe yaşıyoruz şu anda. Wow. Yani 13 milyon yıllık bir ayak izinin içerisinde durmak gerçekten büyüleyici. Harika. Yürüyüşe devam ediyoruz. Videodan çıkmayın. Milyonlarca yıl önce dinozorların bu nehir yatağında koşturduğuna inanabiliyor musunuz? Ve şu an biz aynı yerde yürüyüş yapıyoruz. Slowly. Can you go slow? Yep. Wait. Wow. Be careful. Allah'tan gözlük
harika bir hiking yolundayız. Muhteşem. Resmen keçiler gibi yürüyoruz. Çok güzel. Şuraya bakar mısın? Hiking deyince ben bir şey sandım Ercan. Ama hiking bu işte. What do you Sanırım. expect? Ama Sydney'deki hiking biliyorsun. Sydney'de yürüyüş yolundan gidiyorduk. Yürüyüş yolu. This is like proper hiking. Aynen. Şu aşağı ineceğiz herhalde. Aşağıdan. Taslamışım. Dalları mı? Taşa. Taşlara nasıl bir yuvarlar? Gel, I'll hold you. I'll hold you. You got your papa? No. No? Why? I told you we were going hiking. I'm fine. Nem yok. Nemsiz. Allah gidiyorum bak. Yavaş. Oh, did you see the fish? What? Huge fish there. Kocaman balık vardı. I saw them all on me, but not them. Şuradan kayalıklara tutunarak. Ercan, look, it's a huge fish. You are nasty. Yeah, maybe the fish will jump. Ercan, what are you doing? Buradan gidiyoruz işte, trail buradan. Nasıl gidiyor ha? Yeah. Ayağımı kırayım o zaman. Estağfurullah. Beautiful. Hadi gel. Burası Blue Hole dedikleri yer sanırım. Şurada bir sincap. There's a curious one. I was staring at your dog. Squirrels. Yeah. There it is. Oh, değil mi? Oh, they're cute. Şurada meraklı. Hello. Burası yüzme alanı. Yazın özellikle Blue deyip Hole diye geçiyordu. Şu aşağısı. Sonuncu ayak izlerinin olduğu kampa geldik. Kamp alanı burası. Bakalım bir şeyler görebilecek miyiz? Burada yüzlerce var diyor ama sanırım suyla kaplı. Hadi bakalım. Ah, wow. There you can see them. Şurada ayak izleri dolu. İnanmıyorum. Baksana. Bak şurada. Wow. T-Rex. Şurada Hani? delikleri görebiliyorsun. Tabii şu an güneş o taraftan parladığı için. Ama şöyle yürüdüğünü görebilirsiniz. Look. Drone uçurmak ne yazık ki yasak. Aynen. Bir uçurabilsek bak o taraflar daha fazla var. Şuralar işte aynen. Güneş parlıyor ama. Güneş parlıyor. Damn. Yani görebilecek misiniz bilmiyorum ama. Just on the lines doing the see. Evet. Ama you know what? I've seen the biggest one and I had to stand in it. So. Ama en büyüğünü gördük. Hatta içine bile girdik. Bu gayet muhteşem bir şeydi. Burada What happened to your face? ne oldu? Alerji mi? Fuck. Oh my god, Ercan. Ne oldu? You're Dur. red. Şimdi Eda Şöyle dur. yüzümün Böyle. kıpkırmızı olduğunu Böyle. gördü. Amerika ne yazık ki bana çok alerjik geliyor. Her neyse bilmiyorum ama yani şöyle göstereyim. Wow. See? Bütün kollarım, göbeğim, suratım You're red Bayağı. bayağı kötü yani. Oh my god. Uf. Karnımda falan Everywhere. kaşınmaya da başladım açıkçası. Şimdi bilmiyorum ne olduğunu. Yani I thought I herhalde. was allergic. Eda normalde Avustralya'da acayip alerjikti. Ben burada resmen geberiyorum kaşınmayla.
Şimdi az önce gittiğimiz su altındaki ayak izlerini çok net görememiştik güneş yansıdığı için. Ama burada bir panel var. Orada ne kadar çok ayak izi olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim hemen. Ballroom Site diye geçiyor az önce gittiğimiz yer. Şunların hepsi ayak izleri. Şurası da Blue Hole denilen az önce gördüğümüz yüzülecek bölge. Burası oldukça rahat, serin bir yerde. Fosil trakların olduğu bölgeye geldik. Buradan şöyle inebiliriz. Ve dinlenebileceğiniz bir bölüm var. Wow, bak ne kadar belli. I know, now you can really see. Yeah. Bu vadide bulunan dinozorların hangileri olduğunu da buraya yazmışlar. Şöyle göstereyim. Number 2, 1, 2. Uçan cinsel olanlar da varmış. Şunlar kertenkele tarzı, timsah benzeri, timsah. İsimleri de burada. Videoyu durdurarak bakabilirsiniz. Hangisinin hangisi olduğunu.